Programımız son hızla devam ediyor. Şu anki konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi gördüm, çok daha iyiyim. Harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Uzaklardan geliyorsunuz hakikaten. Bu bilgiler çok önemli çünkü çok uzaklardan geliyor bize. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim sevgili hocam. Yolda dökülmeden hepsini tuta geliyoruz. Evet efendim. Bugünkü konumuz sürdürülebilen beslenme. Nedir bu? Öncelikle hocam yıllar ilerledikçe çevreye, doğaya çok zararımız oluyor insanoğlu olarak ve aynı zamanda bu beslenmemize de yansıyor ne yazık ki. Mesela çok fazla işlenmiş ürünlerin tüketilmesi, kırmızı et tüketilmesi, süt ve süt ürünlerinin yoğun miktarda tüketilmesiyle beraber ormanlar tahrip ediliyor ya da işte suda ayak izimiz, karbon ayak izimiz artıyor gibi şeyler aslında beslenmenin sürdürülebilirliğini azaltıyor. Mesela bazı çalışmalar diyor ki ilerleyen süreçlerde denizde yiyecek balık bulamayacağız. Dolayısıyla bu omega 3 kaynağını nereden alabiliriz ya da alternatif protein kaynakları neler olabilir gibi sorular bu olayın içerisinde. Yani doğaya en az zarar verecek şekilde doğayla iç içe olduğumuz ve aynı zamanda tüketim sıklıklarını azaltmamız gereken bazı besinleri tanımlar sürdürülebilir beslenme. Peki bu sürdürülebilir beslenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Öncelikle çevre koşulları. Bazı besinlerin üretimi sırasında sera gazı etkisi çok daha fazla olabiliyor. Mesela kabuklu meyvelerin üretiminde çok fazla su kullanılıyor. Buna nazaran sebzelerden soğan, yeşil soğan ve patates gibi sebzelerde ise tam tersi daha az su kullanılıyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerde seçtiğimiz beslenme modeli ve tükettiğimiz gıdaların üretim aşamasından tüketimine kadar olan geçiş sürecinde kullanılan doğal kaynaklar aslında önemli oluyor. Örneğin bir gıdanın maddi olarak daha ekonomik seviyesi düşük olan ülkelerde bir gıdanın üretimi, ulaşımı daha zorken, burada kayıplar oluyorken gelişmiş ülkelerde de tam tersi israf yönünde kayıplar gerçekleşiyor. Yani bir gıdayı üretirken örneğin bir elmayı üretirken ne kadar çok su kullanıyoruz, ne kadar fazla ilaçlar, işte gübre vesaire toprağa işliyoruz. Aynı zamanda bu bitkiye vermiş olduğumuz, ağaca vermiş olduğumuz su buharlaşıp uçuyor. Dolayısıyla hani bu da maddelerin birim fiyatını yükseltirken bir yanda da israfı çok tetiklemiş oluyoruz. Dolayısıyla burada başka ölçüler de var. Örneğin mevsiminde bazı besinleri tüketmek, özellikle meyve ve sebzeleri, tahılları ait oldukları mevsime göre tüketmek de yine sürdürülebilir besin kaynaklarının daha uzun süre tüketilebilmesine yardımcı oluyor. Yani aslında tercih ettiğimiz gıdaların kaynağını bilerek, tercih ettiğimiz gıdaların zamanlamasını bilerek bizden sonraki nesillere, gelecek nesillere de bu besinleri tadabilme şansını bırakıyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Peki sürdürülebilir beslenmeyi anlattık. Bir de sürdürülebilir diyet modelleri var. Evet. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Mesela sürdürülebilir beslenmeyi en iyi destekleyen diyet modeli vegan diyet veya vejetaryen diyet grubu. Çünkü burada daha çok meyve ve sebzeye ağırlık veriliyor ve hayvansal ürünlerden tüketilmiyor. Hayvansal ürünlerin kullanıldığı eşyalar, gıdalar, ham maddeler ve benzeri ürünler çok fazla kullanılmıyor. Mesela doğaya en çok zarar veren ya da doğal sürdürülebilirliği en çok etkileyen ürünlerden bir tanesi büyük hayvan besiciliği diyebiliriz. Kırmızı et tüketiminin çok yoğun olması, süt ve süt ürünlerinden özellikle peynir tüketiminin çok olması, yine buna bağlı olarak keçi veya inek tüketiminin ya da ürünlerinin kullanımının çok olması yine doğanın sürdürülebilirliğine karşı daha büyük etkileri olan gruplar diyebiliriz. Mesela vegan diyetlerde hayvansal ürünlerin olmayışı ekosistemin, doğanın sürdürülebilirliğine destek oluyor. Örneğin iklim değişikliklerinin biraz daha az olması, işte doğaya salınan karbondioksit yükü, bununla beraber kullanılan su kaynaklarının daha verimli kullanılması bu gıda tüketiminin azaltılmasıyla daha iyi bir hale gelebiliyor. Yine Akdeniz tarzı diyet modeli neredeyse her programımızda izleyicilerimizle paylaştığımız bir beslenme modeli. Ne vardı burada?
Daha çok zeytinyağı, kabuklu kuru yemişler, meyve ve sebzeler, deniz ürünleri, aynı zamanda suda yetişen balıklar veya suda yetişen diğer canlıların daha çok tüketildiği, ekmeğin, şekerin, işlenmiş ürünlerin, hayvansal gıdaların bir miktar daha az tüketildiği bir beslenme modeli. Yine bu da sürdürülebilir diyetler açısından en önemli nokta. Vegan diyetlerden sonra Akdeniz diyet modeli daha çok herkes için geçerli kılınabilen, işte haftada kırmızı et veya işte kolesterol yükü daha fazla olan besin gruplarının daha az tüketildiği bir beslenme modeli. Bunun dışında tabii ki daha fazla sebze meyveye ağırlık vermesi de bu diyet modelinin doğaya karşı da herhangi bir daha ya da diğer modellere karşı daha az zararlı olduğunu gösterebiliyor. Mesela Nordic diyeti diye farklı bir diyet modeli var. Belki ilk defa duyanlar vardır. Evet. İskandinavya ülkelerinde daha çok kullanılan. Bu aslında Akdeniz diyet modeliyle çok benzer. Fakat biz Akdeniz diyetinde ağırlıkla zeytinyağına önem veriyoruz. Bu beslenme Nordic beslenme modelinde de kanola yağına daha çok ağırlık veriliyor. Dolayısıyla burada kullanılan besinler de yine sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Bir de çift piramit diyeti dediğimiz farklı bir diyet modeli var. Mesela beslenme piramidimizi biliyoruz. En temelde neler var? Tahıllar, ekmek, pirinç, ekmek ürünleri ya da karbonhidrat ürünleri. Onun bir üzerinde meyve ve sebzeler, onun bir üstünde süt ve süt ürünleri, et grubu var. Onun bir üzerinde de şeker ve işte tatlılar en az tüketilmesi gerekene doğru yukarı doğru piramidimiz yükseliyor. Diğer ters piramitte de bu besinlerin bu şekilde düşündüğümüzde tam tersi ölçüde doğaya verdikleri zarar endekslenmiş. Mesela biz ne diyorduk? Tahıllar tam bütün enerjimizin neredeyse karşıladığımız temel besin grubumuz. Buradan yukarı doğru çıktıkça tüketilmesi gerekenler azalıyordu. Diğer türlü de tam tersi. Yani piramidimiz yukarıdan aşağı olduğu zaman en alttaki ufak kısım en az doğaya zarar veren, bir üstü biraz daha fazla derken baktığımız zaman o et ve et ürünleri ya da süt ürünleri bir tık daha sürdürülebilirliğin tam tersine işliyor gibi düşünebiliriz. Peki şunu soracağım. Şimdi mesela protein diyetleri diye bir şey var biliyorsunuz. Bunun içerisine tavuk giriyor. İşte özellikle fitnessçılar ya da sporcular. İşte et ürünleri, kırmızı et, işte yağsız et. Ama siz Akdeniz diyeti dediğinizde ya da Nordic diyeti dediğinizde buralarda hep ya da sürdürülebilir diyet piramidinde genellikle bitkisel kaynaklı beslenmelerden bahsediyorsunuz. Bunlar arasındaki kıyaslama nasıldır? Akdeniz diyetinde de protein kaynağı olarak aslında balık, tavuk, kümes hayvanları gibi protein kaynaklarını, hayvansal protein kaynaklarını alabiliyoruz. Fakat bunların da belli oranlarda olması gerekiyor tabii ki. Mesela evet et tüketeceğiz ama bu etin hangi türü olmalı? Örneğin balık en bugün faydalı bulduğumuz, en besleyici bulduğumuz beyaz et gruplarından bir tanesi. İçerisinde bulunan yağlar daha besleyici, bununla beraber omega 3 çocukların ve yetişkinlerin gelişimi için tam bir destek, bağışıklık için destek. Yani onların oradaki fonksiyonel özelliklerini de aslında baz alarak kullanıyoruz. Yine tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarına baktığımız zaman yine burada da kolesterol oranı çok düşük kırmızı ete göre. Özellikle spor yapanlar daha çok tavuk göğüs tercih ediyorlar. Evet. Veya doğrudan balığa ulaşımın imkanı yoksa konserve balıklardan fayda sağlıyorlar. Bu tarz erişimler de tabii ki mevcut. Ketojenik diyetler için de bunu söyleyebiliriz değil mi? Tabii ki ketojenik diyetlerin en büyük özelliği yağ oranının ve protein oranının karbonhidratlara nazaran çok yüksek olduğu bir diyet modeli. Burada da kullanılan yağın muhakkak zeytinyağı olması gerekiyor veya diğer yağ kaynaklarından avokado, ceviz, badem, zeytinyağı gibi kaynakları tüketmemiz gerekiyor. Çünkü burada da yine hayvansal kaynaklı gıdalara ağırlık verirsek ister istemez bu sefer kalp ve damar sağlığımızda tehlikeye atmış oluyoruz. Ciddi problemler yaşayabiliriz. Peki şunu soracağım. Mesela balık tüketmek ile kırmızı et tüketmek arasında mesela balıkta da istediğimiz bütün o protein kalorisini aynı şekilde alabiliyor muyuz?
Tabii ki örneğin şöyle besin özellikleri tabii ki birbirinden farklı. Örneğin kırmızı ette en temelinde işte selenyum içeriği balıktan farklı. Protein kalitesi birbirinden farklı olabilir. Bununla beraber içerisinde bulunan diğer yağ kaynakları omega 3 açısından olabilir. Yine farklı. Mesela kuzu etindeki yağ bileşenleri kırmızı ete göre farklı gibi. Ama enerji konusunda 30 gram kadar bir et grubunun yaklaşık 68-70 kalori kadar enerji sağladığını biliyoruz. Hani enerji bazında bir fark yok fakat daha detaylı besin içerikleri konusunda birbirlerinden farklılar ve bu farklılıkta tüketim sıklıklarını, pişirme yöntemlerini de etkiliyor. Örneğin kırmızı eti ateşe yakın pişirdiğimiz zaman kanserojen bileşenler daha fazla oluşuyor. Ya da bir balığı kızarttığımız zaman besleyici özelliği daha da düşebiliyor. Bunlardan kaynaklı olarak yapmamız gereken şey uygun pişirme tekniklerini gereken besine doğru uygulayabilmek ve bu besinleri belli sıklıklarla tüketebilmek. Eskiden kaynaklar haftada 1-2 kez derdi. Şu an 2-3 kez, bazı yerler 3-4 kez haftada balık tüketimini destekliyor. Çünkü bu hem bağışıklık sistemi için hem mevsiminde tüketilmesi uygun olan çeşitli deniz balıkları var örneğin. Bunlardan sağlanacak faydanın en iyi şekilde olabilmesi için önemli. Hatta bizim bir tablomuz vardı. Böyle balıkların mevsimlere göre hatta aylara göre dağılımları. Bazı balıklar her ay çıkıyor fakat en tatlı, en lezzetli olduğu dönemler daha farklı. Her balığın türüne göre değişebiliyor örneğin. Peki balık, taze balık ile konserve, yani işte biliyorsunuz bir sürü yerde satılıyor, ton balıkları olsun. Bunlar arasındaki beslenme modelleri açısından ne tip farklılıklar olabiliyor? Tabii konservelenmiş ya da paketlenmiş bir ürün uzun süre dayanabilmesi için çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Katkı maddeleri gibi. Katkı maddeleri de yine kullanılabilir tabii ki. Fakat mevsiminde tükettiğimiz bir balığın besleyici özelliği her zaman daha kıymetli bizler için. Soframızda kış geldiği zaman balık tüketmek daha iyi ama hani önerilerimiz de tabii ki haftada 1-2 kez balığa da yer verin diyoruz. Bu da tabii ki yine konserve balıklardan da yardım almamıza da neden olabiliyor. Sürdürülebilir beslenme programında özellikle karbonhidratlar kısmı, ki en çok tüketilen şeyler aslında bunlar. Şimdi normal bir ekmek düşünün. Bir de işte kepekli ekmekler var, kara buğday ekmekleri var, siyez buğdayı var gibi. Bunlar arasında bir fark var mı? Biraz da bu konuya değinir misiniz? Tabii ki temel enerji kaynaklarımızdan biri ekmek grubu, tam tahıllar. Dolayısıyla bu tahılların işlenmiş olmasını biz istemiyoruz. Neden? Hem sağlıklı beslenme programlarında çeşitli B grubu vitaminlerden zengin oldukları için, hem yüksek posaya sahip oldukları için, uzun süre tok tutucu özelliğe sahip oldukları, posa içeriklerinden kaynaklı olarak kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde, insülin direncinin kırılmasında, tip 2 diyabette kan glikozunun dengesinin sağlanmasında yardımcı olan en temel gruplardan bir tanesi. Hatta biz danışanlarımızda kilo kaybının yavaşladığı dönemlerde şunu soruyorum. Siz ekmek yemiyor musunuz? Çünkü listenizde ekmek var ve sizin bunu tüketmemeniz kilo kaybınızı yavaşlatabilir. Eğer ketojenik bir diyet yapmıyorsanız tabii ki normal beslenme programlarında. Evet. Çünkü karbonhidratın belli ölçüde tüketilmesi vücudun yağ yakımını destekler ve yağlanmayı da engeller aslında. Dolayısıyla burada seçmiş olduğumuz karbonhidratın türü de çok önemli. Kompleks karbonhidratlar dediğimiz posa içeriği bakımından çok zengin olan, işlenmemiş tahıllardan hazırlanan ürünler bizim için çok daha kıymetli. Aynı zamanda sera gazı emisyonu bakımından da beyaz undan yapılan bir ekmekle kepekli veya tahıllı bir ekmek yine birbirinden ayrışıyor. Çünkü bunları hazırlarken, işlerken ve tabii ki sunarken birçok enerji kaynağı kullanılmış oluyor. Bu da yine önemli. Yine pirinç bu grupta, tahıl grubunda en çok su kullanılan, en çok yetiştiriciliğinde enerji harcanan bir besin. Besleyici değeri tabii ki kullanım alanına göre farklılık gösteriyor ama biz genelde sağlıklı beslenme ve ağırlık yönetimi üzerinde ilerlediğimiz için pirincin tüketimini de en aza indirmeye çalışıyoruz. Bunun yerine daha çok tam tahıllar, kara buğday, bahsettiğiniz gibi bu tarz ürünleri destekliyoruz.
Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim sevgili hocam. Çok- İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Bugünkü program konuğumuz beslenme uzmanı ve diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.